En son durak yerimiz Almanya oldu. 6 yıldır da Almanya'da yaşıyorum. Türkçe öğretmenliği yaptım. 5 yıla yakın fizik öğretmenliği yaptım. Almanca öğretmenliği yapıyorum. 26 tane yaşlı bakım evi işleten bir şirketin IT sorumlusuyum. Dünyanın her yerine saçılan inci taneleri gibi düşünüyorum. Hocam siz Japon değil misiniz? Yo. Birçok aile görüyorum ama sizde çok farklılık vardı. Rabbim hiçbir zaman kuluna kaldıramayacağı bir yükü vermiyor. Babam hep her yere bir deli lazım derdi. Biz de bu yolun delisi olmaya geldik. Almanya Lütfik sahafından herkese merhaba. Bugün tutunanlarda Sakarya ailesiyle beraberiz. Tutunma hikayelerini, başarı hikayelerini dinleyeceğiz ama öncelikle ben sormak istiyorum. Bu Sakarya soy ismi nereden gelmiş? Bizim köyün oradan Sakarya Nehri geçiyormuş. Büyüklerimiz nehri görerek Sakarya soyadını almışlar. Peki Sakarya'dan girmişken o zaman nehir gibi akmaya devam edelim. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Adem Sakarya, Eskişehirliyim, 40 yaşındayım. Uzun yıllar yurt dışında öğretmenlik görevi yaptım. İşte Azerbaycan, Laos ve Myanmar'da çalıştım. En son durak yerimiz Almanya oldu. 6 yıldır da Almanya'da yaşıyorum. Ben Sümeyye Sakarya, 38 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Türk Dili Edebiyat Öğretmenliği mezunuyum. Mezun olduktan sonra Laos'ta, Azerbaycan'da, Myanmar'da Türkçe öğretmenliği yaptım. Nüfus kağıdıma göre evet 38 ama belki de bir 60 yaş 2 katını sayabiliriz yani yaşamış olabilirim. Bazen mekan ve zaman algımı yitirebiliyorum. Mesela şu an ilkokul zamanlarını sorsanız benim hatırlamam yani hatırlayamıyorum. Çünkü neredeydi, orada mıydı, burada mıydı? Ah ben bunu nerede yaşamıştım dediğim zamanlar olabiliyor. Adem Bey sizden başlamış olalım. Nasıl bir ailede doğdunuz? Çocukluğunuz nasıl geçti? Eskişehir'de ben büyüdüm. Bir tane kardeşim vardı. Annem ev hanımıydı. Babam bir fabrikada çalışıyordu. Çocukluktan itibaren okumaya, araştırma meraklıydım. İlkokul 3'ten itibaren kendi kütüphaneye giderdim. Kitaplar alırdım, okurdum, araştırırdım. Böyle bir huyum vardı. Ortaokul, lise hayatı derken üniversite sınavlarından sonra yolumuz Azerbaycan'a düştü. Üniversite hayatımı orada devam ettirdim. Orada fizik öğretmenliği okudum. Çocukluğunuzdan şöyle bir kare gösterin desem veya bir anı desem neyi hatırlarsınız veya neyi gösterirsiniz? Benim babam bir bisküvi fabrikasında çalışıyordu. Bisküvi kokardı işten çıktığı zaman. Hayatımda en çok hoşuma giden şey, yani çocuk olarak o bisküvi kokusunu hissetmekti. Annem ev hanımıydı, babam öğretmendi. Öğretmen de diyorum çünkü şu an kendisi emekli oldu. Çocukluğuma dair hatırladığım babamın elinden tutup alırdı okuluna götürürdü. Oradan herhalde kalan bir şey. Ben o zamandan beri böyle öğretmenlik okumak, öğretmen olmak istedim. Üniversiteyi Azerbaycan'da okudunuz. Şöyle Azerbaycan, Türkiye arasında ne fark desem bir tane bir şey ne söylersiniz? Aslında fark söyleyemem. Tek millet, iki devlet diyebilirim. Yani o kadar yakınız birbirimize. Kültürler, her şey aynı. Bizim kardeşimiz, soydaşımız. Aynı milletiz. Üniversite bittikten sonra? Üniversite bittikten sonra Azerbaycan'da öğretmenlik hayatım başladı. Okullarda 5 yıla yakın fizik öğretmenliği yaptım. Oradan Laos'a geçtim. Bir yılda Laos'ta fizik öğretmenliği olarak devam ettim. Azerbaycan'dan sonra Laos farklı bir ülke, farklı bir coğrafya. Rabbim yarattığı her yer aynı diyebilirim. Sadece diller farklı, biraz kültürler farklı. Oraya adapte olmam çok sıkıntı olmadı. Laos'tan sonra Myanmar'a geçtim. 3 yılda Myanmar'da öğretmenlik yaptım. Orada öğretmenlik yaparken yüzüm itibariyle Asyalıları andırdığım için beni öğrenciler Japon zannetmişler. Soyadda Sakarya olunca Sakarya'yı Sakura'yla bağdaştırmışlar. Bir gün ders anlatırken konu Japonya'ya girdi. Dedim Japonya dedim ne alaka? Hocam siz Japon değil misiniz? Dedim yo ben Türkiye'denim. Soyadınız Sakarya. Japon soyadı değil mi? Yo değil. Öyle bir hatıram vardı böyle komik derste. Orada güzel anlarım oldu, hatıralarım oldu. Oradaki insanlarla güzel diyaloglarımız oldu. Arkasından da Almanya'ya gelmiş olduk. Küçüklükten itibaren sayarsam Kuzey Irak'taydım. 2-3 yıl oradaydım. Irak'taki okullara gittim. Orada Arapça öğrendim. Arapçanın yanında Kürtçe öğrendim. Yani zaten sokakta Kürtçe konuşulduğu için hani ekstra bir çaba sarf etmeme de gerek kalmıyordu. Çocuktum zaten. Kulaktan kapıyordum. Gidiyordu yani. Bundan sonra da Nahçıvan'a geçtik. Benim okuduğum okul annemlerin kaldığı şehirde, babamların oturduğu şehirde değildi. Ben yatılı kaldım. Bir ara Türkiye'ye geldim liseye. 2 sene durdum. Tekrar geri gittim Nahçıvan'a. Ama en son Nahçıvan'dan mezun oldum. Ondan sonra babam dedi ki yani Türkçe, Kürtçe, biraz Rusça ondan sonra sen dedi Türkçeyi unuttun. Yani hakikaten Türkçeyi konuşamıyordum. Sen dedi kızım dedi Türk Dili Edebiyat Öğretmenliğine en iyisi gitsen iyi olur dedi yani üniversiteye
başvurular yapıyorduk. Baba dedim ben nasıl yapayım şimdi Türk'ten hiçbir şey bilmiyorum. Yani bana birisi edebiyat dese roman okumak derim herhalde. Başka bir şey aklıma gelmiyordu o dönemde. Babam dedi ki yani en azından tercihlerin bir kısmına yazıver dedi. Bir şey olmaz. Ya gelirse diyorum böyle. Yazdım ve tercihlerimden biri de Marmara Üniversitesi Türk Dili Edebiyat bölümü oldu. Öğretmenliği bölümü oldu. Üniversiteye başlayınca ben gerçekten Türkçeyi konuşamıyordum. Hatta diyorum ben Türkçeyi sonradan öğrendim desem yalan olmaz herhalde. Sonra bir sene bitti. Sevmeye başlamıştım. Evet zorlanmıştım ama yani o 5 sene benim için çok güzel geçti. Hatta iyi ki diyorum bu bölüme geçmişim. İyi ki babam beni bu bölüme yönlendirmiş diye hep böyle dua ediyorum arkasından da. Üniversite bitti. Tekrar yurt dışına çıkmak istedim. Laos'a gittim. Tek başımaydım, evlenmemiştim daha o zaman. Şimdi ortak ilk buluşmanızı yakaladım. Laos. Evet, Tanışmanız nasıl oldu? Ben o zaman Azerbaycan'daydım. evet. Benim Nahçıvan'dayken dersime giren İngilizce öğretmenim, onun çalışma arkadaşı benim de hocam olduğu için öyle tanıştık. Sonra evlendik. Azerbaycan'a geldim. Birkaç yıl ara verdim. Kızım dünyaya gelmişti. Daha sonra bir yıl falan çalıştım Azerbaycan'da, Bakü'de. Sonra da tekrardan tevafuk bizi Kader. Laos'a tekrar gönderdi. Orada da bir sene kadar çalıştıktan sonra Myanmar'a geçtik. Myanmar'da da yine 2 seneye yakın çalıştım. Sonra da zaten küçük kızım dünyaya geldi. Sonra kader bizi tekrar Cebri Lütfi ile buralara Göndermiş oldu. Bayağı bir dolaşmışsınız. Peki gerçekten gayeniz neydi? Delilik. Babam hep her yere bir deli lazım derdi. Biz de bu yolun delisi olmaya geldik. Ben bir öğretmenim. İnsanlığa hizmet etmek benim en büyük hayalim ve gayem diyebilirim. Sizin gibilerden insanlığa çok lazım. Almanya'ya gelişimiz nasıl oldu? 2018 bir Şubat ayında Almanya'ya geldim. İlk ben kendim geldim. Kampta kaldık ilk başta. Ama çok şükür sürecimiz hızlı ilerledi. Ben Almanya'ya ayak bastıktan tam 5 ay sonra ailem Almanya'ya geldi. Olduğumuz şehirden ev bulduk. Bu ev bulma sürecinde buradaki dostlarımız bize çok yardımcı oldular. Yani Almanya ilk entegrasyon, adaptasyonu buradaki dostlarımızın yardımıyla oldu. Hem ev bulma süreci olsun, hem de tercümanlık noktasında bize bayağı yardımcı oldular. Arkasından olduğumuz mahalleye taşındık. İşte bu eve geldik. Komşularla nasıl tanışabileceğimizi tam bilmiyorduk. Oturduk beraber bir istişare yaptık. Yani nasıl tanışabiliriz diye. Kartlara Türkçeden Almanca çevirerek işte biz sizin yeni komşularınız 3-4 cümle yazdık. Sümeyye Hanım da bir kek hazırladı. Kek ve kartlarla birlikte tek tek kapıları çalarak işte önce kartı verdik. Sonra keki uzattık. Tebessüm ettiler. Hoşlarına gitti. Sonra en üst kata çıktık. En üst katta kapıyı bir delikanlı açtı böyle. İngilizce biliyormuş. Hemen biraz konuştuk. İşte keki ve kartı verdim. Sonra aşağı indik. Kapı çaldı 15 dakika sonra. Kapıyı açtığım zaman çocuk annesiyle birlikte gelmişler. Annesi ismi Barbara. İçeri davet ettik, oturduk. O samimi duygularla işte hayat hikayemizi, niye buraya geldiğimizi her şeyi anlattık. Şaşkınlıkla böyle dinlediler. Sonra dedi ki çocuk bana, ben de dedi Müslümanım. Çocuk Alman, annesi de Alman. Annesi Hristiyan, çocuk Müslüman. Kadın Mısırlı biriyle evlenmiş, sonra ayrılmışlar. 2 tane oğlu var. Diğer oğlu Müslüman değil ama bu Müslümanlığı tercih etmiş. Ve bizim o aileyle çok güzel diyalogumuz oldu. Başka böyle Alman dostlarınız var mı? Elf'i de var. Ben Ludwigshafen Diakoni adlı bir tane dernek var. Oraya gittim. Dedim ki ben işte ailemle buraya geldim. Ama Almanca öğrenmek istiyorum, Almanca geliştirmek istiyorum. Oradaki kadının da Elf'i bir tanıdığıymış. Tanıştık. Hala görüşmemiz devam ediyor. Hala kontağımız var. Almanca dil sınavlarında konuşma kısmını Elfriede ile çalışıyorduk. Ve Zaten kendisi öğretmen aynı zamanda. Emekli öğretmen kendisi. Yani biliyor, sistemi de biliyor. Bizim çocuklar Elfriede geldiği zaman nasıl seviniyorlar böyle. Elfriede gelmiş diye böyle. Yani bir anneanne, bir babaanne. Halt, halt, halt. Stopp, nur eine, nur eine. Du eine, halt. Nächste, ich. Sadece dil de değil yani Almanya'da bir sürü kağıt kürek işleri var sağ olsun. Her şeyi koşturdu. When I met them first, I realized that they're very open-minded and it was nice to talk about almost everything without any problems and just to say, I feel this, I mean this, and I learned a little bit about Islam
I had many prejudice, as many people here have, because like we feel it's so strange. Some things are really strange to me, but that has never been with you. I think you have an open-minded Islamic life, which I think is making it better in our society. I like this, all these different opinions and these different religions. Even and no one tries to be better than the other. They're just all together. And you never try to convince me that I have to think this or that. Or... Hocası vefat etmişti geçen sene. Gittik işte buradaki bir mezarlığa defnedildi. Bize nasıl taziye olur, herkes sırayla işte başını sağ olsun dedi. En son bana geldi. Sarıldım, o da böyle daha çok sarıldı ve birden ağlamaya başladı. When they came in, I already had some experiences with refugees from Syria. So I knew a lot about the bureaucracy to get integrated. But Adem and Somalia, they're really easygoing clients. We loved each other from the first minute on that. They both were really trying to get into the German way of living, into German language, which is the basis of everything. Yeah. And you really made a good deal. I was excited because Somalia and Adem speak very good German already after they started in between 2 years, which is very unusual. Peki mesleği edinme süreciniz nasıl oldu? Uzun yıllar fizik öğretmenliği yaptıktan sonra Almanya'da ilk hedefim branşıma mesleğime devam etmekti. B2 sertifikasını aldıktan sonra Job Center'la görüşerek işçi bulma kurumu ve iş verme kurumu oluyor. C1 kursu için bir randevu talebinde bulundum. Oradaki kariyer danışmanı IT alanında bir meslek eğitimi alabileceğimi ve bunun finansmanını da kendilerinin yapabileceğini söylediler. Kabul ettim durumu. 2 yıllık bir süren IT alanında bir meslek eğitimi yaptım. 2022 Ocak sonu bitirip sertifikamı aldıktan sonra 1 aylık bir iş bulma sürecim oldu. 2022 Mart ayında da şu an çalıştığım kurumla da işe başlamış oldum yani. Bulunduğum eyalette 26 tane huzur evi ve yaşlı bakım evi işleten bir şirketin genel IT sorumlusuyum. Onların IT sistemlerine bakıyorum. İş ortamı da nasıl arkadaşlarınızla? İş ortamı çok güzel. Gayet güzel bir ortamımız var. Bu Aralık ayında genel müdürle bir toplantım oldu. Genel müdür bana şunu söyledi. Dedi ki ya işte Herr Sakarya yani Bay Sakarya 2 yıldan beri bize çalışıyorsunuz. Biz sizden çok memnunuz. Sizden bir tane daha şikayet gelmedi dedi. Benimle çalışmaktan çok memnun olduklarını dile getirdi kendisi. İnsanların yaptığım işlerden dolayı beni takdir etmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben bir Müslümanım ve ben bir Türk'üm. Dolayısıyla benim milletimi ve dinimi de takdir ettiklerini düşünüyorum ve bundan çok mutlu oluyorum. Özellikle bizim yaşlarımızda göç eden bir insanın bir topluma entegre olması kolay bir hadise değil. Ama ben şu an bakıyorum hem kendi arkadaşlarımdan, dostlarımdan. Şu arkadaşımız buradaki insanlarla çok güzel diyaloglar kuruyor ve bir şeyler başarıyorlar. Ümit var olmak gerekiyor ve bu şekilde devam ettiğimiz sürece de inşallah çok güzel günler bizi bekliyor diyebilirim. Yani hem buralarda hem de farklı coğrafyalarda boş durmamak gerekiyor. Devamlı temsil etmek ve bir şeyler üretmek gerekiyor. Yani çalışmak gerekiyor kişisel kanaatim. Türk Dil Edebiyat öğretmeni olmamın sebebiyle diğer branşlara göre ölü bir branş diyebilirim yani. Bir sertifikasını aldıktan sonra buradaki bir üniversitede Almanca öğretmenliği yapmak üzere bir sertifika programına dahil oldum. Bir semestr okuduktan sonra sertifikamı elime almış oldum. Şu an bir eğitim kurumunda Almanca öğretmenliği yapıyorum. Yine benim gibi entegre sürecinde dili öğrenmekte yükümlü olan insanlara Almanca öğretiyorum. Öğrenen tarafında da oldum, öğreten tarafında da. Ben dedim burada aynı durumda olan arkadaşlara, insanlara yardımcı olmak istiyorum dedim. Win-win olayı diyoruz. Onlar da kazanıyor, ben de kazanıyorum diyebilirim. Herkese sorduğum bir soru var. Size de sormak istiyorum. Herkesin böyle duyacağı bir yerden seslenme durumunuz olsaydı, şimdi insanlar ne demek isterdiniz? Allah sabredenlerle birliktedir. Hayatım boyunca hep bir yerden bir yere göç ettim. Bir zahmet hep oldu. Arkasından gelen bir hep rahmet oldu. Arkasından gelen hep bir güzellik oldu. Sabır ama tabii ki herkese göre değişiyor bu sabır.
bekleyerek olacak bir sabır değil belki. Aktif sabır kullanmak gerekiyor. Bir şeyi başarmak istiyorsanız o adımı atmanız gerekiyor. Adımı attıktan sonra Rabbim sizlere o güzellikleri gösteriyor. Anahtarı o kapının diline takmanız lazım. Ben şunu söylemek isterim. Herkese kendi konumunda kabul etmek. Bir insan olarak Allah'ın yarattığı bir kula, bir varlığa değer verirseniz, onun değerlerine, inançlarına, adetlerine saygı gösterirseniz, onlar size saygı gösterir ve güzel mozaik şeklinde barışçıl bir ortamda yaşarsınız. Türkiye özlemişsiniz. Nereye ait hissettiğimi de açıkçası tam şu an bazen karıştırıyorum. Ama annemi babamı özlüyorum tabii ki, ailemi. Yani ben de çok özlüyorum ya. Özellikle annemle babamla beraber bir çay içmeyi, onlarla sohbet etmeyi çok özlüyorum mesela. Bir kardeşimle mesela onunla oturup böyle bir şakalaşmayı özlüyorum yani. Sonuçta kendi vatanım, kendi toprağım, ne kadar ayrı olsam da, ne kadar uzak olsam da, ne kadar bazı kırgınlıklar olsa da, geçen Türkiye'nin bir futbol maçı vardı. Kazanmasını istedim mesela. Kendi ülkem olduğu için tutamıyorum kendimi. Ve özlüyorum şu anda ama kendimi de buraya ait hissediyorum. Burada oldum diyebilirim kendim için. Bir gün şartlar sizin için değişirse Türkiye'ye dönmek ister misiniz? Ben şu an Türkiye artık yabancılaştım hissediyorum. Kendimi buraya ait hissediyorum. Kendimi buraya ait hissettiğim için de burada kalmak istiyorum yani. Yani çocuklarım da artık buranın kültürüyle büyüdüler. Yani buranın dilini konuşuyorlar. Artık biz aile olarak buralı diyebiliriz. Sohbet güzel, vaktimiz doluyor. Son sözlerinizi almak istiyorum ama evde son sözü kim söylüyor? Tabii ki eşim söyler. O zaman önce sizi dinleyelim, sonra Sümeyye Hanım'la kapatmış oluruz. Maalesef bu süreçte birçok arkadaşımızın hayatında çok ciddi kırılma noktaları oldu. Çok ciddi sıkıntıları oldu. Kimimiz göç ettik, kimimiz göç edemedik. Kimimiz başka sıkıntılar gördük. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Hayatınızda kırılma noktası ne olursa olsun lütfen hayatta yeniden başlayın. Rabbim hiçbir zaman kuluna kaldıramayacağı bir yükü vermiyor. Benim babamın bir duası vardır. Oğlum Rabbim utandırmasın. Ben bu duayı söylerim. Rabbim beni utandırma. Rabbim benim gittiğim yerde beni utandırma. Çünkü insanın yaşayabileceği en kötü şey utanma duygusunu kaybetmesidir. Ve gittiğimiz yerlerde de tekrar baştan başlayarak olduğumuz yerlerde, hicret diyarlarında en güzel şekilde temsil edelim. Çünkü Rabbim çok güzel şeyler nasip ediyor. Sizler bir isteyin, bir çalışın, bir uğraşın, o ilk adımı atın. Zaten ilk adımı attıktan sonra Rabbim size her türlü kapıyı açıyor. Şu Almanya'da çok güzel dostlarım oldu. En yakın dostum bir Almandır. Yani onun evine şu saatte bile çok rahatlıkla gidebilirim. Arasam desem telefonda ben geliyorum, kahve koy, gel der. Yani bunlar olabiliyor, oluyor da inşallah. Dünyanın her yerine saçılan inci taneleri gibi düşünüyorum. Belki yerinde kalan, çıkamayan, gitmek isteyip gidemeyen insanlar için de şunu söyleyebilirim. Biz aslında bir vücudun hepimiz azaları gibiyiz. Onların yaşadığı acıları hissedebiliyoruz. Belki 2 gün önce ben de onunla aynı vaziyetteydim. Yapabileceğimiz tabii ki fiziki olarak bir şey olmayabilir ama en güzel şekilde bunu dualarımızla birlikte olmaya çalışıyoruz onlar için. Hepimize Allah kolaylık versin. Hiçbirimizin birine göre benim işim daha kolay, seninkisi zor, seninkisi zor, benimkisi kolay. Yani bunun hiçbir zaman kıyasına girmedim, giremem de. Ben neredeyim, ne yapıyorum, ne yapabilirim? Eğer bunların hakkını verebilirsek zaten ne yerin önemi var ne de artık zamanın önemi var diye düşünüyorum.